Hazreti Adem vefat ettiğinde insanlık ilk kez hakiki manada bir boşlukla yüzleşti. O ana dek aralarında biri vardı. Allah ile doğrudan konuşmuş, cenneti gözleriyle görmüş, meleklerin secdesine bizzat şahit olmuş biri. Bir soru sorulduğunda cevap buluyordu. Bir tereddüt doğduğunda onu gideriyordu. Yol kaybolduğunda istikameti işaret ediyordu. Artık o yoktu. Ve insanlık ilk defa yönünü tayin edecek bir işaretten mahrum kalmıştı. Fakat bir an durup düşünelim. Allah kullarını hiç başıboş bırakır mıydı? Hazreti Adem daha hayattayken bu endişeyi dile getirmişti. Ya Rabbi, benden sonra gelenlere ne olacak diye sormuştu. Allah'ın cevabı ise apaçıktı. Peygamberler göndereceğim, kitaplar indireceğim, yolu onlara göstereceğim. Ve o ilahi söz mutlaka yerine getirildi. Hazreti Adem'in vefatından çok geçmeden, o insanlığın karanlığa en yakın olduğu bir zamanda, kimsenin beklemediği bir isim öne çıktı. Ne kudretiyle tanınan bir hükümdardı, ne de savaş meydanlarında ün salmış bir kahraman. Bilakis sessizliğiyle bilinen, tevazu ile yaşayan, derin derin düşünen bir kuldu. Onun adı Hazreti Şit aleyhisselam'dı. Bugün adı pek anılmasa da, onun taşıdığı emanet son derece ağırdı. Çünkü omuzlarında yalnızca bir neslin değil, insanlığın istikametini koruma sorumluluğu vardı. Ve bu yük, insanlık tarihinin en çetin imtihanlarından biriydi. Hazreti Adem'in kalbinde iki derin yara vardı. Bunlardan biri asla kapanmamıştı. Habil. Toprağın bağrına emanet edilen o tertemiz can, kardeşinin elinden çıkan bir taşla hayattan koparılan ilk masum, ilk şehit. Hazreti Adem her sabah gözlerini açtığında Habil'i hatırlıyordu. Her gece uykuya dalarken onu kalbinin en derininde hissediyordu. Acısı zamanla hafiflemiyor, sessizce büyüyordu. Bir diğer yara ise Kabil'di. Uzaklara savrulmuş, lanetlenmiş, kalbinin karanlığına gömülmüş olan büyük oğlu. Hazreti Adem onu da arıyordu içinde. Öfkeyle değil, evladını kaybetmiş bir babanın kırık merhametiyle. Çünkü onun yüreğinde kaybolan yalnızca bir çocuk değil, parçalanmış bir aileydi. İşte bu derin acıların tam ortasında Hazreti Havva hamile kaldı. Ve bu defa her şey farklıydı. Doğan çocuk dünyaya gözlerini açtığı anda yüzünde bir nur taşıyordu. Sanki varlığıyla karanlığı yaran bir ışık yayılıyordu. Hazreti Adem o çocuğa baktı ve kalbine yerleşen ilahi ilhamla anladı. Bu çocuk sıradan bir evlat değildi. Allah ona bildirdi. Bu çocuk Habil'in yerini tutacak. Ona Şit adını ver. Çünkü Şit Allah'ın hediyesi demektir. Allah'ın hediyesi. Bir düşünün. Hazreti Adem en büyük acısının tam merkezindeyken kaybettiği temiz evladının yerine Allah tarafından bir hediye ile teselli edildi. Sanki Allah şöyle buyuruyordu: ben senin ne kaybettiğini biliyorum ve seni asla unutmadım. Siz hiç en derin yaranın içinde umulmadık bir güzellik ile karşılaştınız mı? İşte Hazreti Şit aleyhisselam tam olarak böyle bir güzellikti. Hazreti Adem'in 40 çocuğu vardı. Kimi kuvvetliydi, kimi zeki, kimi cesaretiyle öne çıkıyordu. Peki Allah neden Hazreti Şit'i seçti? Neden bu sessiz, mütevazı evladı tercih etti? Bu sorunun cevabı aslında Hazreti Adem'in dikkatli bakışlarında gizliydi. Hazreti Adem yaşlandıkça evlatlarını daha yakından gözlemlemeye başladı. Kim nasıl konuşuyordu, kim nasıl davranıyordu, kim Allah'ı gerçekten tanıyordu? Zamanla kalbi bir gerçeği fark etti. Hazreti Şit diğerlerinden belirgin şekilde ayrılıyordu. Diğerleri konuşmayı severken o dinlemeyi tercih ediyordu. Diğerleri kazanma hırsıyla hareket ederken o paylaşmanın huzurunu arıyordu. Öfke yükseldiğinde o sükûneti seçiyordu. Ve en önemlisi, diğerleri Allah'a alışkanlıkla ibadet ederken Hazreti Şit Allah'a düşünerek, hissederek
ve idrak ederek yöneliyordu. Bir gün Hazreti Adem onu yanına çağırdı. Uzun süre gözlerinin içine baktı. Sonra ağır bir emanet teslim eder gibi konuştu. "Evladım, ben bu dünyadan ayrılıyorum. Fakat emanet kaybolmuyor. O emanet artık senin omuzlarına yükleniyor. Bunu taşıyabilecek misin?" Hazreti Şit başını eğdi ve teslimiyetle cevap verdi. "Rabbimin yardımıyla." Hazreti Adem vefat ettiğinde vasiyeti açıktı. Peygamberlik görevi Hazreti Şit'e intikal edecekti. Allah da bu seçimi onayladı ve Hazreti Şit'e vahiy gönderdi. Rivayetlere göre 50 sahife indirildi. Bu sahifeler, insanlık tarihinin ilk kapsamlı yazılı vahiyleri oldu. Hazreti Adem'in sözle öğrettikleri artık yazıya geçirilmişti. Böylece hakikat, nesiller boyunca kaybolmayacak şekilde muhafaza altına alınmıştı. Hazreti Adem, hayattayken insanlık ne kadar dağılmış olursa olsun bir merkeze sahipti. O merkez, Hazreti Adem'in bizzat kendisiydi. Cenneti görmüş gözler, melekleri işitmiş kulaklar, Allah'ın hitabını tanımış bir kalp. İnsanlar neyi merak ederse ona soruyor, neyi şaşırırsa ondan öğreniyordu. Fakat o gözler kapandığında, o kulaklar sustuğunda nesiller acı bir gerçeği fark etti. Artık kimse cenneti görmemişti. Kimse meleklerin sesine tanık olmamıştı. Her şey anlatıya dönüşmüştü. Büyük babadan babaya, babadan evlada aktarılan sözlere. Görülen değil, duyulan bir hakikat kalmıştı geriye. İşte tam bu noktada ilk büyük tehlike ortaya çıktı. Bunu hiç düşündünüz mü? Bir söz, kulaktan kulağa dolaşırken nasıl değişir? İlk anlatan, kırmızı bir araba der, son dinleyen, uçan bir halı işitir. İnsan hafızası böyledir. Unutur, süsler, yorumlar, ekler ve eksiltir. Zaman geçtikçe hakikat, anlatının içinde erir. Hazreti Adem'in anlattıkları da aynı tehlikeyle karşı karşıyaydı. İlk nesil dinledi, yaşadı ve aktardı. İkinci nesil dinledi, kısmen yaşadı, kısmen değiştirerek aktardı. Üçüncü nesil duyduklarını eski zamanlara ait bir hikaye gibi görmeye başladı. Dördüncü nesil sorguladı. Beşinci nesilde ise bazıları tamamen yüz çevirdi. Ve tam bu boşlukta Kabil'in soyu harekete geçti. Kabil uzak diyarlara gitmişti. Kendi soyunu kurmuştu. O soy, Hazreti Adem'in öğrettiklerinden her geçen nesilde biraz daha uzaklaştı. Şehirler inşa ettiler, güç biriktirdiler, zevkin peşine düştüler. Allah'ı unuttular. Hesabı unuttular. Ahireti unuttular. Fakat Habil'in soyu, yani Hazreti Şit'in omuzlarında taşınan emanet yaşamaya devam ediyordu. Hakikat sessizce korunuyordu. İki soy vardı artık. İki yol. İki dünya. Ve bu iki dünyanın karşı karşıya gelişi, insanlığın kaderini belirleyecek, büyük bir kırılmaya dönüşecekti. Kabil'in soyundan Kayin adında biri ortaya çıktı. Zekiydi, kurnazdı ve sözleriyle insanları etkileyebiliyordu. Fakat içinde sessizce büyüttüğü tehlikeli bir niyet vardı. Görünmeyen ama derinden işleyen bir plan taşıyordu kalbinde. Habil'in soyundan gelenler, yani Hazreti Şit'in çizgisini sürdüren insanlar, dağlarda ve vadilerde yaşıyordu. Hayatları sadeydi. Allah'a ibadet ediyor, birbirlerine saygı gösteriyor, helalinden kazanarak geçiniyorlardı. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir topluluk gibi görünebilirlerdi. Fakat içlerinde parlayan bir nur vardı. Sessiz, gösterişsiz ama diri bir iman. Kayin işte o nura yaklaşmak istedi. Fakat maksadı temiz değildi. Habil soyundan güzel bir kadın gördü ve ona talip oldu. Ancak bu birleşme yasaktı. İki soy arasında evlilik yapılmaması, Hazreti Adem tarafından konulmuş açık bir sınırdı. Bu sınır, sadece bir kural değil, nesilleri koruyan bir hikmetti. Hazreti Şit bu isteği kesin bir dille reddetti. Kayin geri döndü. Fakat eli boş dönmedi. Bu kez daha sinsi, daha yavaş ilerleyen bir planla geldi. Müzik ile. Kayin,
insanlık tarihinde ilk defa müziği bir araç haline getirdi. Etkileyici sesler, büyüleyici ritimler, insanı fark etmeden içine çeken melodiler ortaya koydu. Ve bu sesi özellikle Hazreti Şit'in yolunda yürüyen gençlere ulaştırdı. Eğlence adı altında neşe ve sevinç kılıfı ile. Gençler dinledi, hoşlarına gitti. Kalplerinde bir ağırlık hissetmediler. Daha fazlasını istediler. Zamanla sınırlar silikleşti. Dikkatler dağıldı. İbadetler ertelenmeye başladı. Zikir azaldı. Dünya eskisinden daha cazip görünür oldu. Hazreti Şit bunların hepsini görüyordu. Kalbi daralıyordu. Çünkü bunun sadece müzik olmadığını biliyordu. Bu, bir neslin kalbinin yavaş yavaş çalınmasıydı. Sessizce, acıtmadan, hatta gülümseterek yapılan bir hırsızlıktı. Bugün siz de bu oyunu tanıyor musunuz? İnsanı Allah'tan uzaklaştıran şey çoğu zaman büyük bir günah değildir. Küçük bir ihmaldir. Masum görünen bir alışkanlıktır. Ekrana biraz fazla bakılan zaman namaza ayrılan süreden çalınır. Kain'in oyunu o gün işe yaradı. Ve ne acıdır ki bugün hala aynı şekilde işlemeye devam ediyor. Hazreti Şit sustuğunda insanlar kaymıyordu. Konuştuğunda ise tutunanlar oluyordu. Ve o nasıl konuşulacağını çok iyi biliyordu. Hazreti Adem'den devraldığı en büyük miras, bilginin nasıl aktarılacağını bilmekti. Hazreti Adem, Allah'tan öğrendiği her hakikati evlatlarına öğretmişti. Hazreti Şit de aynı yolu izledi. Fakat bunu daha düzenli, daha kapsamlı ve daha kalıcı bir şekilde yaptı. Sözün kaybolmaması için, hakikatin bozulmaması için konuştu. İnsanları etrafında topladığında sözlerine şöyle başlardı. Ey insanlar! Hazreti Adem benden önce buradaydı. O gördü, o yaşadı, o anlattı. Ben sizden önce onu dinledim. Şimdi size aktarıyorum. Bu söz benden başlamıyor. Bu söz cennetten başlıyor. Ve insanlar kulak kesilirdi. Çünkü o konuştuğunda kelimelerinde bir ağırlık hissedilirdi. İçten gelen, yaşanmış, hissedilmiş bir ağırlık. Söz sadece dilden değil, kalpten dökülürdü. Tebliğinin 4 temel direği vardı. Birincisi şuydu: Allah birdir. Ortağı yoktur. Ona benzeyen hiçbir şey yoktur. Gördüğünüze tapmayın, korktuğunuza boyun eğmeyin. Yalnızca Allah'a kulluk edin. İkincisi şuydu: hesap vardır. Hazreti Adem cenneti gözleriyle gördü. Cehennem de haktır ve gerçektir. Bu dünyayı hiç bitmeyecekmiş gibi yaşamayın. Üçüncüsü şuydu: Habil'i hatırlayın. O temiz kalpli, masum ve dürüst insanı. Onun gibi olun. Kabil gibi değil. Niyetinizi temiz tutun, kalbinizi arındırın. Dördüncüsü ise şuydu: zaman geçiyor. Her gün biraz daha yaklaşıyorsunuz. Hazır mısınız? Hazreti Şit'in sözleri bir uyarıydı ama aynı zamanda bir davetti. Korkutarak değil, uyandırarak yapılan bir çağrıydı. Hazreti Şit yalnızca konuşan biri değildi. O, öğreten bir rehberdi. Sabırla, düzenle ve nesiller boyunca sürecek bir bilinçle öğretiyordu. Anlattıkları anlık nasihatler değildi. Kalıcı izler bırakacak şekilde inşa edilmiş bir öğretimdi. Ve verdiği eğitim yalnızca dini bilgilerle sınırlı değildi. Çok daha geniş, çok daha derin bir alanı kapsıyordu. Bir an durup düşünün. Bugün okuduğunuz her kitap, öğrendiğiniz her ilim, kullandığınız her matematik kuralı bir yerden başladı. O başlangıç noktası sandığımızdan çok daha eskiye, çok daha derin bir zamana uzanır. Ve işte o derinliğin bir kısmı Hazreti Şit'in omuzlarından geçerek insanlığa ulaştı. Allah Hazreti Şit'e 50 sahife indirmişti. Fakat bu sahifeler yalnızca ibadet hükümlerinden ibaret değildi. İçlerinde göklerin bilgisi vardı, hesap ve ölçü vardı, şifa ilmi vardı, bu toprağın dili vardı, insanların bir arada nasıl yaşayacağına dair ilkeler vardı. Yani bu vahiy sadece secdeyi değil, hayatın tamamını kuşatıyordu. Hazreti Şit bu bilgileri
önce kendi kalbinde ve aklında yerli yerine oturttu. Ardından insanlara aktarmaya başladı. Ve zamanla çok önemli bir hakikati fark etti. Bilginin korunması için yazı gerekliydi. Çünkü söz uçar, söz zamanla değişir, söz unutulur ama yazı kalır. Allah Hazreti Adem'e bütün isimleri öğretmişti. Hazreti Şit ise bu isimleri, bu bilgileri ilk defa düzenli ve sistemli biçimde kayıt altına almaya gayret etti. Rivayetlere göre insanlığın ilk yazılı bilgi birikiminin temelleri Hazreti Şit döneminde atıldı. Böylece ilim sadece hatırlanan değil, muhafaza edilen bir emanet haline geldi. Astronomi alanında insanlara gökyüzünü öğretti. Yıldızlar neden hareket ediyordu? Mevsimler niçin değişiyordu? Gece ile gündüz nasıl hesaplanıyordu? Bunların hiçbiri tesadüf değildi. Hepsi Allah'ın koyduğu kusursuz bir düzenin parçasıydı. Bu düzeni öğrenin, anlayın ve o düzende Allah'ı görün derdi. İnsanlara şöyle seslenirdi: başınızı kaldırın ve yıldızlara bakın. Onlar her gece aynı yerde durmaz, hareket ederler. Ama bu hareket başıboş değildir. Mükemmel bir ölçü ve denge içindedir. O düzeni kim koydu? Allah koydu. O halde yıldızlar size neyi anlatıyor? Allah'ın varlığını anlatıyor. Allah'ın azametini haykırıyor. Matematik ve ölçü konusunda insanlara hesap yapmayı öğretti. Tarlaların paylaşılması, ticaretin adil yapılması, emeklerin doğru karşılık bulması için sayılar gerekiyordu. Hazreti Şit bu ölçüleri öğretti. Çünkü adalet doğru ölçüyle başlardı. Yanlış ölçü, yanlış paylaşıma yol açardı. Yanlış paylaşım, bu anlaşmazlığa. Anlaşmazlık ise Kabil'in yoluna sürüklerdi insanı. Tıp ve şifa konusunda da rehberlik etti. İnsanlar hastalanıyor, neyin fayda, neyin zarar olduğunu bilmiyordu. Hazreti Şit bitkileri, kökleri, suları tanıttı. Allah her hastalık için bir şifa yaratmıştı. Fakat o şifaya ulaşmak için aramak gerekiyordu. Tembellikle değil, ilimle. Gözlemle, tefekkürle ve sabırla aramak gerekiyordu. Tarım ve hayvancılık alanında Hazreti Adem'in attığı temeli daha ileri taşıdı. Hangi toprağın ne istediğini, hangi tohumun ne zaman ekileceğini, hayvanların nasıl besleneceğini, nasıl korunacağını öğretti. Bugün sıradan görünen bu bilgiler, o günlerde aç kalmak ile hayatta kalmak arasındaki farkı belirliyordu. Toplum düzeni ise öğretilerinin belki de en hayati kısmıydı. İnsanlar çoğaldıkça anlaşmazlıklar artıyordu. Kimin haklı olduğu, kimin ne alacağı, kimin ne vereceği meselesi büyüyordu. Hazreti Şit, insanlara toplumun nasıl ayakta duracağını anlattı. Hiyerarşi üzerine değil, adalet üzerine. Güç üzerine değil, hak üzerine. Şöyle derdi: Hazreti Adem bize Kabil ile Habil'i anlattı. Kabil güçlüydü ama haksızdı. Habil zayıftı ama haklıydı. Allah güçlünün değil, haklının yanındadır. Toplumunuzu buna göre kurun. Zamanla insanlık iki ayrı dünyaya ayrıldı. Habil'in soyu, yani Hazreti Şit'in çizgisini taşıyanlar, dağlarda yaşamayı sürdürüyordu. Hayatları sadeydi, zorluydu ama temizdi. Güne Allah'ı anarak başlıyor, günü şükürle kapatıyorlardı. Aralarında ticaret vardı ama dürüstlük esastı. Anlaşmazlık çıkıyordu ama çözüm aranıyordu. Hayat ağırdı fakat kalpleri huzurluydu. Kabil'in soyu ise ovalarda ve şehirlerde yaşıyordu. Orada hayat daha rahattı. Eğlence boldu, nimetler çoktu, imkanlar genişti. Fakat kalplerinde giderek büyüyen bir boşluk vardı. Allah'tan uzaklaştıkça o boşluk derinleşti. Doldurmak için daha fazla eğlenceye, daha fazla mala, daha fazla güce sarıldılar. Ama boşluk küçülmedi, aksine büyüdü. Bu iki dünya uzun yıllar yan yana var oldu. Fakat sınırlar bir kez çizildiğinde sonsuza kadar yerinde mi kalır? Hayır. Kayin'in başlattığı o sinsi süreç durmadan ilerliyordu. Kabil soyundan gençler,
dağlarda yaşayanlara yaklaşmaya devam etti. Önce ticaret kuruldu, ardından dostluklar başladı, sonra evlilik teklifleri gündeme geldi. Hazreti Şit bütün bunları görüyor ve insanları uyarıyordu. Dikkat edin diyordu. Onlarla oturmayın, onlarla yemek yemeyin, onlarla evlenmeyin. Çünkü onlar sizi değiştirmeyecek. Siz de onları değiştiremeyeceksiniz. Ortada buluşacaksınız. Ve orta nokta her zaman aşağıya doğrudur. Ne kadar derin bir uyarı. Farklı değerlerle bir araya gelindiğinde, çoğu zaman yüksek olan aşağı çekilmez mi? İnsan, bulunduğu çevrenin rengine bürünmez mi? Siz hiç çevrenizin sizi yavaş yavaş değiştirdiğini fark ettiniz mi? Hazreti Şit bu tehlikeyi çok önceden görmüştü. Ama insanlar her zaman uyarıları dinlemez. Nesiller geçtikçe sınırlar silikleşti. Dağdaki gençler ovaya indi. Ovadaki gençler dağa çıktı. Karışım başladı. Ve bu karışımla birlikte iki şey aynı anda yaşandı. Bir yandan bilgi yayıldı, ilim genişledi. Öte yandan iman zayıfladı, ibadet azaldı, ahlak çözülmeye başladı. Bugün de aynı denge imtihanı yok mu? Dünya ile iç içe olmak gerekiyor, fakat dünya insanı yutmamalı. İnsanlarla birlikte yaşamak kaçınılmaz, fakat onların değerleri sizin değerlerinizin yerini almamalı. Hazreti Şit'in çizdiği sınır buydu. Ve o sınır bugün hala geçerliliğini koruyor. Hazreti Şit'in en büyük düşmanı ne bir orduydu ne de bir kraldı. Onun karşısındaki asıl tehlike sessiz ve yavaş ilerleyen bir felaketti. Unutmak. İnsanlar Hazreti Adem'i giderek daha az hatırlıyordu. Cenneti eskisi kadar düşünmüyor, hesabı eskisi kadar ciddiye almıyordu. Günlük hayatın koşuşturması, dünyanın gürültüsü, geçmişten gelen hakikat sesini bastırıyordu. Unutulan şey bilgi değil, anlamdı. Hatırlanmayan şey isimler değil, ibretti. Hazreti Şit buna karşı bir yol belirledi. Tekrar. Her buluşmada Hazreti Adem'in kıssasını baştan anlattı. Her nesle sanki hiçbir şey bilmiyorlarmış gibi sıfırdan başladı. Cenneti anlattı. Meleklerin secdesini anlattı. Yasak ağacı anlattı. Kabil ile Habil'i anlattı. Aynı sözleri defalarca söyledi. Bıkmadan, yorulmadan her seferinde ilk kez anlatıyormuş gibi. İnsanlara şöyle derdi. Bunu zaten biliyorsunuz diye anlatmıyorum. Unutmayasınız diye anlatıyorum. Çünkü insan bildiğini de unutur. Hele ki önemsemezse çok daha çabuk unutur. Çocuklara ise ayrı bir ihtimam gösterirdi. Büyüklerin kalbi bazen katılaşmış oluyordu. Dünya yükü omuzlarına binmişti. Fakat çocukların kalbi hala berraktı. Dünya henüz onları kendine çekmemişti. Hazreti Şit, işte o temiz kalplere Hazreti Adem'in hikayesini, Allah'ın büyüklüğünü, hesap gününün ciddiyetini ilmek ilmek işlerdi. Herkese şu uyarıyı yapardı. Çocuklarınıza öğretin. Onlara bırakacağınız malları düşünüyorsunuz. Fakat bilin ki en değerli miras, iman mirasıdır. En kalıcı servet, Allah'ı tanıyan bir kalptir. Ve Hazreti Şit, unutmanın karanlığına karşı hafızayı bir ibadet gibi diri tutmaya böyle çalıştı. Çünkü biliyordu ki insan, unuttuğu anda kaymaya başlar. Hazreti Şit uzun bir ömür yaşadı. Rivayetlere göre 912 yıl. O yılların her birini omuzlarında taşıdığı emanet için harcadı. Yaşamak için değil, aktarmak için yaşadı. Kendisini değil, hakikati büyüttü. Son günlerinde etrafında torunları ve torunlarının torunları toplandı. Gözlerindeki nur hala sönmemişti. Sesi hala netti. Ve son kez konuştu. Hazreti Şit şöyle dedi. Ey insanlar, ben bu dünyadan ayrılıyorum. Fakat geride bıraktıklarım kalıyor. Hazreti Adem bana ne verdiyse ben de size verdim. Siz de bunu çocuklarınıza aktarın. Bu zinciri koparmayın. Çünkü bu zincir kırıldığında insan karanlıkta kalır. Karanlıkta kalan insan ise önüne çıkan her ışığa koşar. O ışık hakikat olmasa bile.
Ne kadar sarsıcı bir uyarı. Hakiki iman olmadığında insan sahte inançlara yönelir. Allah'ı tanımayan bir kalp mutlaka bir şeye bağlanır. Para olur, güç olur, şöhret olur, başka bir insan olur. Kalp boş kalmaz. Asıl mesele o kalbin ne ile doldurulduğudur. Hazreti Şit son nefesini verdiğinde insanlığın içinde derin bir hüzün vardı. Ama aynı zamanda güçlü bir güven de vardı. Çünkü indirilen 50 sahife duruyordu. Öğretiler yerli yerindeydi. Açılan yollar belliydi. Bırakılan izler silinmemişti. Onun ardından Hazreti Enuş geldi. Sonra Hazreti Kinan, ardından Hazreti Mehlail, her biri bir öncekinden aldığı emaneti omuzladı. Hakikat değişmedi. Sadece sesler değişti. Aynı çağrı farklı dillerle tekrar edildi. Şimdi burada duruyorum ve size bir soru soruyorum. Hazreti Şit'in hikayesini neden anlattım? Sizi bir tarih dersinin içine çekmek için değil. Çünkü bu hikayenin içinde bugün tam kalbinize dokunan dersler var. Zaman değişti ama imtihan değişmedi. Birinci ders, en büyük tehlike dışarıdan değil, içeriden gelir. Kabil'in orduları gelmedi. Kılıçlar çekilmedi. Büyük bir savaş yaşanmadı. Sadece müzik çalındı. Sadece sınırlar yavaş yavaş silindi. İman da çoğu zaman böyle kaybolur. Büyük bir saldırıyla değil, küçük tavizlerle. Biraz daha, biraz daha, biraz daha derken insan neyi kaybettiğini fark etmez. İkinci ders, bilgi emanettir, saklanmak için değil, paylaşılmak içindir. Hazreti Şit 50 sahife aldı. Ama onları gizlemedi, kilitlemedi. Her birini insanlara öğretti. Çünkü bilginin tabiatı paylaşmaktır. Siz ne öğrendiyseniz başkasına aktarın. Okuduğunuz kitabı paylaşın. Bildiğiniz hakikati saklamayın. Saklanan bilgi solar, paylaşılan bilgi yaşar. Üçüncü ders, çevre kaderdir, dikkatle seçilmelidir. Hazreti Şit insanları uyardı. Kabil'in soyuyla karışmayın dedi. Bu bir üstünlük iddiası değildi. Değeri koruma çağrısıydı. Bugün etrafınızda kimler var? Sizi Allah'a yaklaştıranlar mı, uzaklaştıranlar mı? Zamanınız kiminle geçiyor ve sizi nereye taşıyor? Bu soruları kendinize dürüstçe sorun. Dördüncü ders. Unutmak en büyük düşmandır. Hazreti Şit aynı hikayeyi defalarca anlattı. Çünkü insan unutur. Bildiğini de unutur. Özellikle yaşamıyorsa çok çabuk unutur. Siz Allah'ı en son ne zaman gerçekten düşündünüz? Hesabı en son ne zaman ciddiye aldınız? Ölümü en son ne zaman kalbinizde hissettiniz? Unutmayın, hatırlayın ve tekrar hatırlayın. Beşinci ders, çocuklara bırakılan en değerli miras imandır. Hazreti Şit bunu söyledi. Hazreti Adem söyledi. Bütün peygamberler aynı hakikati hatırlattı. Ev bırakabilirsiniz, yıkılır. Mal bırakabilirsiniz, tükenir. Ama Allah'ı tanıyan bir kalp bırakırsanız, o kalp siz bu dünyada yokken bile sizi yaşatır. O kalpten çıkan her dua size ulaşan bir rızık olur. Altıncı ders, seçilmek bir ayrıcalık değil, ağır bir sorumluluktur. Hazreti Şit seçildi. Ama bu onu rahatlatmadı. Aksine yükünü artırdı. Siz de hayatınızda bazı şeylere seçildiniz. Bir aileye, bir imkana, bir bilgiye, bir sorumluluğa. Kendinize şunu sorun. Bu seçilmişlik bana ne kazandırdı değil, benden ne istiyor? Hazreti Şit'in hikayesi geçmişte kalmış bir anlatı değildir. Bu hikaye bugün hala yaşayan bir uyarıdır. Hazreti Adem ile başladı. Hazreti Şit taşıdı. Hazreti İdris ilerletti. Hazreti Nuh sürdürdü. Hazreti İbrahim derinleştirdi. Ve en sonunda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile tamamlandı. Değişmeyen bir mesajla, bozulmayan bir hakikatle. Aynı çağrı yankılandı çağlar boyunca. Bir Allah vardır. Hesap vardır. İyi olun. Kötülükten uzak durun. Ahirete hazırlanın. Zaman değişti, mekan değişti, insanlar değişti. Ama bu çağrı hiç değişmedi. Şimdi bu zincirin son halkası sizsiniz. Çocuklarınıza ne aktaracaksınız?
torunlarınız sizi nasıl hatırlayacak? Hazreti Şit'in adı binlerce yıl sonra hala anılıyor. Peki sizin adınız 100 yıl sonra ne ile anılacak? Bıraktıklarınızla mı? Yoksa biriktirdiklerinizle mi? Hazreti Şit'in mirası bir bina değildi. Bir arazi değildi. Bir hazine değildi. Onun mirası bir neslin kalbine yerleştirilen Allah sevgisiydi. Ve o sevgi bir kalpten diğerine aktarılarak bugüne kadar ulaştı. Sessizce, fark ettirmeden ama hiç kopmadan. Eğer şu an bu sözleri duyuyorsanız, o zincirin içindesiniz. Bir halkasısınız. Koparmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.